Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere marine edilmiş lokum gibi tavuk eti ve üzerine de muhteşem bir sosla enfes bir yemek tarifi hazırladım. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarifimize hemen etlerimizi marine etmekle başlayalım. Bunun için ben 7-8 adet kadar açılmış, yani kemikleri alınmış ve derisi soyulmuş but eti kullandım. Uygun bir kaba aldıktan sonra üzerine 1 çay kaşığı kadar karabiber ve çifter olarak çekilmiş kekik ilavesi yapıyorum. Kekikleriniz mutlaka ince çekilmiş olsun ki daha sonrasında tavada yanmasın. Ve 1-2 diş kadar da sarımsak doğrayıp ekledim. Son olarak ise üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Eğer zeytinyağınız yoksa normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Elimizle de her tarafına güzelce sosumuzu yedirdikten sonra artık hazır oldu. Şimdi üzerini hava almayacak şekilde güzelce kapatalım. Ve hazır olan tavuk etlerimizi en az 2, en fazla ise 10-12 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz lezzeti de bir o kadar güzel olur. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra buzdolabından alalım. Üzerini açalım ve artık tuzunu ilave edebilirsiniz. Ben göz kararı kullandım. Ortalama 2 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Eğer tuzunu başta eklemiş olsaydınız lokum gibi değil, tam aksine taş gibi et yemiş olurdunuz. Aklınızda bulunsun. Hiçbir marine sosta tuz başta eklenmez. Ve tuzunu da güzelce yedirdikten sonra uygun bir tavayı ocağa alıp ısıtalım ve içerisine çok az miktarda yağ ilavesi yapalım. Etin kendi yağı da çıkacağı için çok fazla yağ kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Ve yavaştan içerisine etlerimizi koyalım. Bu aşamada etimizin lezzetli olması için ocağımız mutlaka orta veya yüksek ateşte, yani tavamız olabildiğince kızgın olmalı. Öncelikle etimizin her iki tarafını bu şekilde mühürleyelim. Yani renginin değişmesini bekleyelim. Her iki tarafının rengi değiştikten sonra tavamızın kapağını kapatalım. Bir tarafı kızarıncaya kadar kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişirmeye devam edelim. Daha sonra diğer tarafına çevirip bu tarafını da aynı şekilde tavamızın kapağını kapatarak pişirmeye devam edelim. Başta sizlere söylemiştim, eğer daha öncesinde kullandığınız kekik çok fazla iri olursa bu aşamada tavanızın içerisinde yanıklar oluşabilir. O yüzden söylediğim gibi mümkünse 2 defa çekip o şekilde kekik kullanırsanız çok daha güzel olur. Ve etlerimiz artık pişti. Şimdi artık servis tabağına alabiliriz. Hazır olduğuna göre şimdi geçelim makarnamızı hazırlamaya. Öncelikle genişçe bir tencerede su kaynatıp içerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra tuz ve suyu güzelce karıştıralım. Daha sonrasında ise makarnamızı içerisine ilave edelim. Dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Ben yassı spagetti kullandım. Hem çok daha güzel ve de lezzetli olduğu için dilerseniz sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Ekledikten sonra şöyle yavaştan kenarına doğru, içine doğru katlayalım ki birbirine yapışmasın ve birazcık renkleri değişene kadar bu işlemi devam ettirelim. Ve suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ve çok az miktarda sıvı yağ ekleyelim ki piştikten sonra da makarnalarımız birbirine yapışmasın. Aynı şekilde de karıştırmaya devam edip makarnalarımızı pişmeye bırakalım. Poşetin üzerinde ne kadar sürede piştiği yazılacaktır, ona göre uymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim artık tavuğumuzun sosunu hazırlamaya. Bunun için uygun bir tavaya ocağa alıp içerisine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ve tereyağımızın ayranının yanmaması için de çok az miktarda sıvı yağ ekleyip yağ eridikten sonra üzerine de 1 silme yemek kaşığı kadar un ekleyip güzelce karıştırarak unumuzun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Unu yeteri kadar kavurduktan sonra üzerine öncelikle 1 su bardağı kadar süt, çok az miktarda zerdeçal ve de birazcık karabiber ilavesi yapalım. Sevdiğiniz farklı baharatlar varsa hoşunuza giden ekleyebilirsiniz ama bu malzemeler birbirine çok fazla uyduğu için ben sadece bunları kullandım. Şimdi bir güzel karıştırıyorum. Hafiften kıvam almaya başladıktan sonra yarım su bardağı kadar daha süt ilavesi yaparak karıştırmaya devam ettim. Ve kaynamaya başladıktan sonra üzerine
Ortalama 100-150 gram kadar kaşar peyniri ilavesi yapalım. Önceden rendelerseniz kıvamını alması çok daha kolay olacaktır. İsterseniz sevdiğiniz farklı bu şekilde eriyen peynirler varsa onları da kullanabilirsiniz. Mesela burger peyniri de çok güzel yakışacaktır. Şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra artık sosumuz kıvamını almaya başladı. Bu aşamalarda ocağımız mutlaka kısık ayarda olmalı. Böyle kıvam aldıktan sonra artık ocağımızı kapatabiliriz. Şimdi üzerine isteğe bağlı çok az miktarda dereotu ekleyelim. Dilerseniz servis aşamasında da ekleyebilirsiniz ama önceden eklerseniz lezzeti 2 katına çıkmış olacaktır. Ama damak zevkinize uymuyorsa yine de dediğim gibi kullanmayabilirsiniz. Ve şöyle bir kıvamda çok güzel bir sos elde ettik. Mümkünse sosunuzu çok önceden hazırlamayın veya servis aşamasında mutlaka tekrardan ısıtın. Ve makarnalarımız da artık pişti, hazır oldular. Artık yemeğimizi servis edebiliriz. Öncelikle makarnalarımızı servis tabağına alıp şöyle bir çevirelim ve güzel bir şekil oluşturalım. Daha sonrasında etlerimizi de servis tabağına alıp daha sonra ise üzerine sosumuzu gezdirelim. Lokum gibi çok güzel bir yemek oldu. Üzerindeki sosla muhteşem uyum sağladı. İsterseniz yanına makarna değil patates püresi de yapabilirsiniz. Ama makarnayla muhteşem bir uyum oldu. Bu sosu isteğe bağlı makarnanızın üzerine de ekleyebilirsiniz. Çok yakışacaktır. Ve servis için de bu şekilde üzerine birazcık daha dereotu serpiştirdim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki video tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.